Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Artık lahana haşlamak çok kolay. Bu yöntemle kolaylıkla lahana sarması hazırlayabilirsiniz. Tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 2 adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Benim soğanlarım küçüktü. Birkaç tane birden kullandım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Geniş bir tencereye zeytinyağı alalım. Doğradığımız kuru soğanları ekleyelim. Kapağını kapatarak kavurmayı bırakalım. Soğanları ara sıra karıştırarak kavurma işlemine devam edelim. Evet, kokusu çıkana kadar kavuralım. Soğanların rengi değişip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavuralım. Üzerine yıkanmış 2,5 su bardağı pirinç ekliyorum. Ve karıştırarak topak olana kadar kavuralım. 4 çay kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Artık pirinçlerim kavruldu. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte suyu bitene kadar pişirelim. Suyu bitti. Altını kapatarak demlenmeye bırakıyorum. Evet, demlenen iç harcımızı karıştıralım ve kapağını açarak soğutmaya bırakalım. Kırmızı pul biber, kuru nane, karabiber ekliyorum ve karıştırıyorum. Dereotu doğruyorum. Dilerseniz maydanoz ve taze nane de doğrayabilirsiniz. Evet, en son iç harcımızı karıştıralım. Şöyle orta boy lahanam var. Yıkadım. Kök kısmını keserek çıkartıyorum. Lahanamızı 4'e keselim. Bu sayede lahana haşlamak gerçekten çok kolay oluyor. Şöyle 4 parçaya ayıralım. Dikkatli bir şekilde hepsini şöyle yaprak yaprak ayıralım.
Tüm lahanayı parçaladım. Haşlamaya hazırlar. Büyük bir tencerede su kaynatıyorum. Sıcak suyun içine azar azar lahana yapraklarımı atarak haşlamayı bırakıyorum. Kapağını kapatarak yumuşayana kadar haşlayalım. Evet, kontrol ediyorum, yumuşamış. Fazla suyunu süzerek hemen bir tepsiye alıyorum. Kalan lahanaları aynı suyun içine alarak haşlama işlemine devam ediyorum. Evet, lahanamızı soğutmaya bırakalım. Kontrol ediyorum. Yumuşayınca suyun tamamen bastırarak şöyle alt üst yaparak haşlamaya devam ediyorum. Yaprakların damar taraflarını keserek tencerenin alt kısmına alıyorum. Büyük yaprakları da biraz küçültüyorum. Evet, her birine biraz iç harcı koyalım. Kenarlarını kapatarak saralım. Lahanam ve iç harcım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bir yandan sarıyorum, bir yandan da sardıklarımı tencereye diziyorum. Evet, tüm yapraklarımı sardım. Üzerine 3-4 çay kaşığı tuz serpiyorum. Tencerenin yarısına gelecek kadar da soğuk su ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra orta ateşte pişirmeyi bırakıyorum. Evet, lahanaların piştikten sonra üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyorum ve pişirme işlemine devam ediyorum. Kalan yapraklarımı da sardım ve buzluk poşetine alarak buzluğa atıyorum. Lahana sarmam yemeğe hazır. Afiyet şifa olsun. Deneyecek olan herkese kolaylıklar.